Ben size Narsissus'un hikayesini anlatmaya geldim. Narsissus'tan Nergis'e nasıl geçeceğimizi sizinle paylaşmaya geldim. Narsissus, yakışıklılığıyla, karizmasıyla, cool görüntüsüyle birçok taliplinin ilgisini çeken ama kendisine olan aşırı sevgisinden dolayı hiç kimseye de iltifat etmeyen, yüz vermeyen bir Yunan mitolojik karakteridir. O kadar çok kalp kırar ki en sonunda Eko adlı son derece güzel, efendi bir bayanı dahi kırmaktan geri durmaz. Eko kendi sesini kaybedip başkalarının söylediklerini tekrar etmeye mahkum edilen bir karakter olmasına rağmen, bugün Batı dillerinde ve Türkçe'de de eko kelimesi oradan geliyor. Narsissus'un ilgisine mazhar olamaz. Sevgisine, aşkına, sevdasına karşılık bulamadığı için hastalanır, ölür. Ölürken eriyen kemikleri dağ, geriye kalan nefesi bir yankı olur. Gökler bu duruma çok kızarlar ve Narsissus'u cezalandırmaya karar verirler. Bir gün Narsissus bir nehrin kenarında su içmek için eğildiğinde suda kendi aksini görür. Kendini gördüğü anda kendine aşık olur. Ama bu aşkın da bir karşılığı olmayacağı için kendisine olan aşkı nedeniyle yavaş yavaş ölür. Suya düştüğü yerde bir çiçek biter. O çiçeğin adı Nergis'tir. Nergis göbeği sarı, etrafı beyaz yapraklardan oluşan ama fiziki endamıyla boynu bükük olduğu için alçak gönüllülüğü temsil eden çiçektir. Narsissus'un kendine olan aşırı sevgisi, öz sevgisi, kibre varan kendine özgüveninin Nergis formunda tekrar ortaya çıkışının hikayesidir bu. Nergis, yüzyıllar boyunca gelin çiçeği olarak bilinir, sevgi çiçeği olarak bilinir. Ama bunların ötesinde tevazunun, alçak gönüllülüğün sembolü olarak bilinir. Narsissus'un temel sorunu kendine olan sevgisini mutlaklaştırarak etrafındaki hiçbir güzelliği göremez hale gelmesidir. Bu modern psikolojide, psikanalizde narsisist kişilik bozukluğu olarak karşımıza çıkar. Diğer unsurlar arasında iki yönü dikkate değerdir. Birincisi kendini aşırı beğenme, alemdeki diğer güzellikleri görememe derecesinde sadece ve sadece kendini beğenme duygusudur. İkincisi de bir beğenilme açlığıdır. Asla tatmin edilemeyen, doyurulamayan bir beğenilme açlığıdır. Bu iki sorunla karşı karşıya olan kişiler her zaman mutsuzdurlar. Çünkü insan tabiatına aykırı bir ilişki biçimi içerisindedirler. Zira insan ancak kendisi dışındaki varlıklarla, insanlarla, tabiatla, evrenle ilişki kurabildiği, onlarla çoğalabildiği, onlarla ünsiyet yani bir bağ kurabildiği oranda insandır. Nitekim insan kelimesi Arapçada köken olarak iki manaya geri gider. Birincisi neseye kökünden unutmaktır. İnsan unutan varlıktır. Ama ikinci manası enese kökünden gelir. Ünsiyet ve bağ kurabilen varlık demektir. Başkalarıyla, varlık alemiyle, başka insanlarla, kendisi gibi olmayanlarla hepsinin ötesinde Yaradanıyla bağ kurabilen, ünsiyet kurabilen varlık demektir. Nitekim dilimize de geçen Enes, Enis gibi isimlerin manası da insanın bu ünsiyet kurabilme niteliğiyle ilgilidir. İnsan kendi dışına çıkabildiği, kendi nefsini aşabildiği, kendinin ötesine gidebildiği oranda hakikatini keşfedebilen bir varlıktır. Tohum,
toprağa atılır ki kendinden çıksın, kök budak salsın, ağaç olsun, toprağın altından çıkıp semaya doğru yükselsin. Kendinde kalan, kendinde tükenmeye mahkumdur. O yüzden insan narsisizmden uzaklaştığı oranda etrafındaki, alemdeki güzellikleri, manaları, sırları, tınıları, melodileri, mesajları duymaya, görmeye ve hissetmeye başlar. Modern dönemde Kartezyen dönüşüm dediğimiz 16 ve 17. yüzyıldaki büyük felsefi kırılmadan beri insanlık olarak kendimizi evrenin merkezinde, alemin merkezinde, ona mana ve önem atfeden, aşılayan tek varlık olarak kurguladık. Halbuki insan evrenin efendisi değildir, evrenin sahibi değildir. Olsa olsa onun bir parçasıdır, onun bir yoldaşıdır, onun bir dostudur, onun bir paydaşıdır. İnsan evrenle böyle bir ilişki kurabildiği, böyle bir ünsiyet bağ kurabildiği oranda ona efendilik taslamaktan vazgeçer, onun hamisi olur, onun koruyucusu olur, onun sırdaşı olur, onun yoldaşı olur. Bunu yapabildiği oranda da alem, varlık alemi, tabiat alemi ona konuşmaya başlar. Ve insan dinlemenin, duymanın sadece fiziki kulakla değil, akıl ile, sezgiyle, kalp ile, hayal ile, hülasa insanın bütün varlığıyla, bütün kognitif fakülteleriyle birlikte gerçekleşen bir eylem olduğunu o zaman kavramaya başlar. Çağının en büyük bilgesi Sokrat, tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir dediğinde aslında tam da sofistlerde gördüğü kendilerini evrenin merkezine koyma eğilimine bir isyan, bir haykırış ile karşılık vermekteydi. Sokrat gibi bir bilgenin sadece malumat anlamında değil, gerçek bilgi anlamında, hikmet anlamında, irfan anlamında, ben bilgisi anlamında, hakikatin yüksek mertebelerine ulaşmış bir insan olarak tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir demesi tabii ki bir ironiden daha fazlasını ifade ediyor idi. Döneminde bilgiyi araçsallaştıran, metalaştıran, bildiğini para karşılığı satan ve amaca götüren her araç meşrudur diyen sofistlere karşı Sokrat bilginin asaletini, bilginin kendi zatındaki kıymetini ve kutsallığını savunuyordu. Bunun için de onlara bir ironi yaparak sizin bildikleriniz bilgi değil, bunlar malumattan ibaret diyor idi. Sokrat bunu derken Delphi Tapınağı'nın hemen girişinde gnotai sauton, kendini bil sözüne atıf yapıyordu. Gnoti kelimesinin Yunanca'da bu şekilde kullanılması da çok manidar. Zira daha sonra Batı dillerine Latince üzerinden geçecek olan gnosis kelimesi de aynı Sanskritçedeki cinana gibi bir şeyi arifane bir şekilde bilmek, hakikatiyle derinlemesine bilmek ve kavramak anlamına gelir. Epistemenin ötesinde, yani sıradan bir malumat anlamında bilmenin ötesinde, insanın bir şeyi hakikatiyle derinlemesine bilmesi ve o bilgiyi kendinde gerçekleştirmesini ifade eder. Bizim felsefe geleneğimize Yunan tercümeler yapılmaya başladığında da gnoti ve ilgili olan gnosis kelimeleri de doğrudan irfan olarak çevrilir. Yani arifane bir şekilde bilmek. O yüzden de arifler kendini bil sözünün tahakkuk etmiş canlı örnekleridir. Kendini bil demek elbette egonu büyüt demek, kendini gel alemin merkezine koy demek değildir. Tam tersine alemin içerisindeki yerini bil demektir. Kendini, özünü, nefsini, öz kimliğini bil demek, insanın varlık hiyerarşisi ve büyük varlık dairesi içerisindeki yerini doğru tespit etmesi demektir. Ama bu sadece sıradan manada bir bilmek değildir. Çünkü gerçek manada bilmek, bulmak demektir. Ve nitekim
Hem Latince'de hem Arapça'da var olmak, varlık kelimeleri hem existere hem de vücut kelimesi köken itibariyle bulmak ve bulunmak demektir. Var olmak, bulmaktır. Ancak bulanlar gerçek manada vardırlar. Bulamayanlar olsa olsa mevcud olabilirler. Özne olamazlar, nesne olabilirler. Fiziki olarak var olabilirler ama egzistansiyel manada, varoluşsal manada bir varlık ortaya koyamazlar. O yüzden bilmek bulmaktır, bulmak var olmaktır. Kendini bil demek, kendini bul demektir. Kendini bul, evrendeki yerini bul, her şeyi yerli yerine oturt. Bunu yapan insan aleme bir kibir ve gurur gözüyle bakamaz. Narsisistik bir perspektiften bakamaz. Kendisini o büyük gerçekliğin bir parçası olarak görür. Varlık alemiyle, eşyayla, tabiat alemiyle, diğer varlıklarla, diğer insanlarla kavga etmekten vazgeçer. Onların varlığını kendisine bir tehdit olarak görmez. Tam tersine onları kendi gerçekliğini tahakkuk ettirebileceği, kendi hakikatini ortaya çıkartabileceği bir ayna olarak görür, bir yoldaş olarak görür. Onlarla birlikte var olmanın, çoğalmanın yollarını arar. Bu öylesine önemli bir konudur ki, insanın kendini üstün görmesi, bireysel manada bencilliğe, kolektif manada insanı ırkçılığa götürür. Kendi ırkını, kendi etnik kökenini üstün görmek, başkalarına karşı ırkçılığa dönüşür. Narsisizmin ötesinde, bireysel bencilliğin ötesinde kolektif bir faciaya götürür. Nitekim tarihte, modern dönemde karşımıza çıkan ırkçı hareketlerin hepsinin kökeninde kolektif bir üstünlük duygusu vardır. Ben varım, benim kolektif kimliğim var, gerisi hepsi bana hizmet etmek için araçsal olarak var olan şeylerdir, nesnelerdir, tarihin aşamalarıdır diye bakarlar. İlginçtir, tarihteki ilk ırkçı şeytandır. Çünkü Cenab-ı Hak bütün meleklere Adem'i yarattım, şimdi ona secde edin dediğinde, ayette anlatıldığı şekliyle söyleyecek olursak, şeytan kibirlendi ve dedi ki, onu topraktan, beni ateşten yarattın. Ben ondan üstünüm. O yüzden ona secde etmeyeceğim der. Ve ırkçılığın hikayesi aslında şeytanın benim ırkım, benim ateşim onun toprağından daha üstündür diyerek başlar. Irkçılık bu manada lanetlenmiştir. Hem bireysel hem kolektif manada insana ve topluma haddinizi bilin, sınırınızı bilin denmiştir. Kadim bilgeliğin bize öğrettiği hakikat bu manada insanın kendi yerini bilmesini, alçak gönüllü ve mütevazi olmasını sadece bir bireysel tercih yahut bir ahlaki norm değil, ontolojik bir zaruret olduğunu öğretir. Bu öylesine güçlü bir ilkedir, umdedir, öğretidir ki, yine Peygamber Efendimiz bir hadisinde kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremeyecektir der. Zira dünyada şunları bunları vesaireyi yapmış olsanız da içinizde taşıdığınız bir zerre miktarı kibir sizi hem kendi gerçekliğinizden hem alemin yaratılış manasından ve maksadından uzaklaştırır. Bu öylesine temel bir ilkedir ki Peygamber Efendimizin hayatında beni en çok çarpan, sarsan sahnelerden bir tanesi çok basit, çok kısa gerçekleşmiş bir hadisedir. Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla, arkadaşıyla bir yerde otururken, Peygamber Efendimizle henüz vicahen, ruberu, yüz yüze hiç tanışmamış, onu görmemiş birisi biraz da hışımla gelir, şöyle bir o meclise bakar, Muhammed hanginiz der. Kıssa bundan ibarettir. Oturma düzenlerinde, kılık kıyafetlerinde, ilişkilerinde o kadar eşit, o kadar mütevazi bir haldedirler ki dışarıdan gelen birisi peygamberin kim olduğunu söyleyemez, ayırt edemez. Muhammed hanginiz sorusu
hepimizi aslında varlığımızın özünden, kökeninden sarsıp ayağa kaldırması gereken bir sorudur. Bu ilke, insanın alemdeki yerini, başka varlıklarla olan ilişkisini tanımlarken, bizim kendimize ilişkin, kendini keşfetme serüvenimizle ilgili de bize önemli ilkeler, önemli işaretler sunar. Elbette insanın kendini bilmesi, egosunu yüceltmesi, ilahlaştırması, mutlaklaştırması demek değildir. Günümüzün beğeni çağında, her şeyin sosyal medyada bir beğeni toplama, kaç beğeni aldın sorusu üzerine kurulu olduğu bir çağda, bu mesele üzerinde tekrar düşünmemiz gerekiyor. Bir hız ve haz çağında yaşadığımız için zaten çağın ne hızına yetişebiliyoruz ne de hazlarından haz alabiliyoruz. O yüzden sürekli bir mutsuzluk hali içerisindeyiz. Bir huzursuzluk hali içindeyiz. İnsanın fıtratına aykırı bir hızla her şey aktığı için onlara yetişme şansımız yok. Yetişemediğimiz oranda kendimizi geride kalmış, geri kalmış, eksik hissediyoruz. Hazlar üzerine kurulu bir dünyada ise hazların sonu olmadığı, tekrarlansa bile insanı itminan, yani bir tatmin duygusuna ulaştırmadığı için sürekli bir mutsuzluk ve huzursuzluk hali içerisinde bulunuyoruz. Halbuki insanın narsistleşmeden kendini sevebilmesi, kimseyi aşağılamadan ve hor görmeden kendine güvenebilmesi, kimseyden nefret etmeden, kimseyi hor görmeden kendine saygı duyabilmesi gerekir. Narsizm tuzağına düşmeden kendimizi bilmek, kendimizi sevmek, kendimize güvenmek ve kendimize saygı duymak. Bu dengeyi kurabildiğimiz oranda kendi iç huzurumuz evrendeki huzurla, ahenkle ittihad eder, birleşir. O zaman kendimizle, başka varlıklarla, diğer toplumlarla, diğer insanlarla, tırnak içinde ötekiyle kavga etmek yerine birlikte yol yürümenin imkanlarını araştırmaya başlarız. Bunu yapabildiğimiz oranda da kendimizi beğeni kültürünün bir metası haline getirmek yerine kendi hakikatimizi gerçekleştirmek için kendimize başka bir yol seçeriz. Eskiden ayna çok yaygın bir alet değildi. Belki kadim toplumların pek çoğunda milyonlarca insan hayatlarında kendilerini bir defa bile aynada görmeden bu dünyadan göçüp gitmişlerdi. Ayna yaygınlaştı, kendimize aynada bakar hale geldik. Hele bugün hepimizin yanında taşıdığı akıllı telefonlar, ekranlar üzerinden kendimize onlarca, yüzlerce, milyonlarca defa bakıyoruz. Aynada baktığınızda ne görüyorsunuz? Gördüğünüz şeyden memnun musunuz, mutlu musunuz? Gördüğünüz şey sizin gördüğünüz şey mi? Başkalarının beğenisi için kendinizi soktuğunuz bir maske mi? Bir başka kılık kıyafet mi? Beğeni kültürü, bu beğeni açlığı hastalığından kurtulmak için de bizim aslında aynada kendimize fiziki değil, fiziğin ötesindeki entelektüel, manevi, ahlaki, estetik güzelliğimizi, manevi manada estetiği kastediyorum, görmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bazen insanlar geliyorlar, siz de karşılaşıyorsunuzdur. Sizi makamıyla, mevkisiyle, parasıyla, yatıyla, katıyla etkilemeye çalışıyorlar. Ben de onlara diyorum ki, beni böyle şeylerle etkilemeyin, etkileyemezsiniz. Beni aklınla etkile, beni zekanla etkile, beni kalbinle etkile, beni yaptığın güzel bir işle etkile, ortaya koyduğun güzel bir işle etkile, bir iyilikle, bir sanatla, bir yetenekle etkile, samimiyetinle, adanmışlığınla etkile. Bunlar için maddi zenginliğe gerek yok. Tam tersine bunları yaptığınız oranda kendinize olan sevginiz, saygınız ve özgüveniniz narsisizme, başkalarına karşı haksızlığa dönüşmeden size bir yol açacaktır. Narsisus'tan Nergis'e doğru giderken bu yolda attığımız her adım bir ışığa dönüşürse, kurduğumuz ünsiyet bağ
bizi başkalarıyla birlikte çoğaltırsa o zaman Nergisler de mutlu olur. Teşekkür ederim.